C'est un monde qu'on dirait. Merhabalar. Bir yılbaşına daha girmek üzereyiz. Ne kadar güzel bir yere geldim. Bakayım insanlar ne yapıyor? O moral var mı? Karların olmadığı yerde de yılbaşına girebiliyoruz. Burada kar yok. Bakın sıcak bir memleketteyiz ama daha sonra size şunu söyleyeceğim ki Noel Baba da sıcak bir memleketten çıktı. Hiç öyle karlı bir yerden değildi ama oraya nasıl gitti, nasıl oldu, karlarla nasıl birleşti bütün hikaye. Çok merak ediyorsunuz değil mi? Çok kısaca anlatacağım bunu. Ama öncelikle hepinize güzel moraller diliyorum. 5 gün mü kaldı? Geri sayıyoruz. Kaç gün? Galiba 5 gün. 3 tane ikimiz olacak. 3 tane 2. 2 artı 2 artı 2 eder 6. Hayırlara vesile olsun. Ve şimdi bu güzel yeri ben gezmek istiyorum. Sıcak memleketin yılbaşına girişi nasıl olacak? Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. Kendime ne buldum? Ne buldum? Şimdi Noel Baba ben mi oluyorum? Geyiklerim nerede? Ah biraz geyik muhabbeti yapacaktık. Ah geyiklerim nerede? Yok geyiklerim ama ağaca bak muhteşem. Aha geyiklerimi bulmuşken geyik muhabbeti de yapacağım dedim ya. Kaçırır mıyım o fırsatı ben? Bu arada geyik muhabbeti nereden geldiğini hemencik size onu da söyleyeyim. Esas konulara girmeden önce. Çünkü konular da aslında bir nevi geyik muhabbeti. Geyik muhabbeti çok eski Osmanlı döneminden gelen bir deyimdir. Abdülhamit döneminde önemli bir subay. Resneli Niyazi, asi subaylardan biridir. Ve tarihte de önemli bir yeri vardır. O önemli yeri için ben şimdi size konuşmayacağım. Sadece geyiğinden bahsedeceğim. Resneli Niyazi'nin bir geyiği varmış. Bakın subayların çoğunun hep atları var. Yani bu subayın hem atı varmış hem geyiği varmış. Ve her fotoğrafta poz veriyorken geyiği mutlaka yanındaymış. Yani düşünsenize Resneli Niyazi'nin kaç fotoğrafı varsa bu geyiğin de bu kadar çok fotoğrafı var. Sonra bu durum ülkede çok konuşuluyor olmuş. Öyle bir hal almış ki bütün ülkede konuşuluyormuş. Oradan da geyik muhabbeti deyimi oturuvermiş. Hadi bakalım geyik muhabbeti yapalım. Ah biraz geyik muhabbeti yapacaktık. Ya iyi ki bütün bunları böyle düşünmüşler. Ki hayat nereden başlamış? Biliyorsunuz birkaç gün önce Christmas vardı. Christmas farklı. İsa doğuyor. Sonra Noel. Arkadaş niye Noel? Şimdi ne alakası var? Noel dediğin kişi de İsa değil. Aziz Nikola, Santa Claus veya Svetoy Nikolay vesaire dinlere göre. Şimdi nereden çıkıyor bu Noel Baba? Ya İsa ne, Noel Baba ne, Christmas ne, yılbaşı ne? Karıştı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Öncelikle biliyorsunuz İsa'nın doğuşu Hristiyan aleminde çok ayrı ve kutsal bir şey. Davutoğullarına kehanette bulunuyorlar ki bekar kız dünyaya bir çocuk getirecek ve bu devri değiştirecek. İktidarda değişiklikler olacak ve bu çocuğun çok kutsal olduğunu ve oldukça da farklı güçlerinin
ilahi güçlerin olduğunu da söylüyorlar. Tabii ki bu korkuyla da yaşanılıyor. Bütün tariflere Meryem Ana hamile ve çocuğu artık doğuracağı zaman geldikten sonra uyunca, bütün bu tarifler bu kadar uygun isabet edince çocuğu doğuracak yer yok. Hala küçücük çocuklar şu soruyu sorar. Bu kadar çok ev var, neden ahırda doğurdu? Neden orada eşekler vardı, öküz vardı, inek vardı, koyunlar vardı? Hala küçük çocuklar bunu anlatamıyorsun yani. Düşünsenize her şey varken doğum orada gerçekleşiyor. Tabii ki dünyaya olağanüstü güçleri olan bir çocuk doğuyor ve ilahi güçten. Şimdi bunun Noel Baba ile ne alakası? Hiçbir alakası da yok. Ve düşünsenize bir de kışla ne alakası var? Laplandia geyikleri, çam ağaçları. Ya İsa sıcak bir yerde doğuyor, Kudüs. Peki Noel Baba nereli? Antalya, Demre, Mira, o dönem Patara olan dönemde. Evi de çok yakındadır. Antalya'ya gelenler de ziyarete giderler. Özellikle Hristiyan alemi. Şunu biliyor muydunuz? Gayet hayatta olmuş, yaşamış bir insandır Noel Baba. Ve Demre'de doğdu. Ve orada da hala evi diye bilinen Noel Baba Kilisesi de diğer adı. Nikola gayet durumu çok iyi olan bir ailede doğuyor, varlıklı bir ailede doğuyor ve bir Hristiyan olarak, iyi bir Hristiyan olarak yetiştiriliyor. Fakat kendisi küçük yaştayken ebeveynleri hastalıktan vefat ediyor ve bütün servet ona kalıyor. O kadar iyi kalpli bir çocuk ki birçok yoksulla ve çaresizliğe tahammül edemiyor ve insanlara o kadar çok yardım ediyor ki ve bilinen çok fazla yardımları olsa da bütün efsaneye de dönüşmüş hikayelerde en çok insanları etkileyen de 3 tane kıza yardım ediyor. Çeyizlerini gizli bir şekilde kapıya bırakıyor, çeyizlerini ve parayı. Neden ama? Çünkü o zamanlar eğer bir kızın çeyizi yoksa evlenemiyor, evlenemiyorsa köleliğe düşüyor. Hangi zamanı konuşuyoruz? İsa'dan sonra 3. asırı konuşuyoruz. Ve Romalılar çok hakim. Tabii ki o zamanlar Doğu Roma burası. Hani Batı ve Doğu Roma'nın ayrıldığı dönem. Ve bakın o dönemde kölelik var. O dönemde ise Hristiyanlık da yeni yayılıyor. Farkında mısınız? Hristiyanlık hiçbir zaman soğuk bir yerde başlamamış, Kudüs'te, sonra burada. Tabii ki oradan başlıyor, buralara geliyor. Nasıl geliyor? Hac yolu var ve azizlerle buralara geliyor Hristiyanlık. Buralarda çoğalmaya başlıyor. Ama Kudüs'te kaç tane din var? Yerleşik bir din var biliyorsunuz. Burada da yerleşmeye çalışıyor. Çok kolay olmuyor. Çünkü Romalılar Hristiyanları rahat bırakmıyor. O yüzden de Hristiyanlık en güzel kuzeye gittikçe yerleşiyor ve kuzey ülkelerde ana din haline geliyor. Onun için bu kutlamalar orada büyük coşkuyla yapılıyor. Onun için Noel Baba, çam ağaçları ve hediyeler başlıyor. Çünkü Noel Baba hediyelerin nasıl verileceğini, yani Aziz Nikola şöyle gösteriyor. Hediyeyi ver ama kim olduğunu gösterme. Sevindir. Yani burada bakın, hediye verdiğimiz zaman bunu egomuzu tatmin etmek üzere vermememiz lazım. Ya da birini şımartmak üzere her zaman. Evet, şımartabilirsiniz ama o şekilde değil. Hediye ihtiyaçtan dolayı verilmiş. Hediye arkasında kim var? Gösterişi yapılmadan verilmiş. İşte bu saflığı korumak çok önemli. Ve Noel Baba, Aziz Nikola bunu böyle vermiş bu 3 kıza. Hayatlarında kendi
evini, barkını, yuvalarını kurmak üzere, köleliğe gitmemek üzere. Bu bir simgedir. Tabii ki bizim de bayramlarda yaptığımız gibi biz paylaşıyoruz. Noel'de de paylaşmak gerekiyor. Belirli kurbanlar da olabiliyor inançlı insanlarda. Noel Baba Demre'de yaşıyor. Aziz Nikola. 9. asırda, yanılmıyorsam 9. asırda İtalyan denizciler kemiklerini mezarından alıyorlar ve Bari'deki kiliseye götürüyorlar. Kilisenin de adı Santa Nicola. Bari'de, İtalya'da bulunmaktadır. Tabii ki bir tartışma vardı. Kemikleri geri almak üzere. Ben çok takip edeyim nereye geldi. Bakın. Şimdi yılbaşı da senenin sonuncu günü kutluyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ve sıcak soğuğa bakmaksızın artık dünyada kutlanılan coşkuyla bir yılın bitmesi ve başka yılın başlaması. Ben de sizlere 2021 yılının ne kadar güzel geçtiyse güzel yanlarını hatırlayın. Eğer beğenmediğiniz bir şeyler varsa demek ki bir sonraki yıla devredecek derslerimizdir, konularımızdır. Çözüm bulmamız olan meselelerimizdir. Lütfen pozitif düşünelim. Çok güzel halledeceğimizi düşünelim. Her yıl kendi şansınla geliyor 2022. Hepimize şanslı bir yıl olsun ama her şeyden önce sağlık, her şeyin başı sağlıktır biliyoruz. Kafa karıştıran 3 tane konuyu dedim. Ya bir Christmas oluyor 24'ü 25'ine karşı. Christmas nedir? İsa'nın doğuşu. Sonra bu Noel Baba nereden çıkıyor? Aziz Nikola ile ne alakası var? 2 tane Aziz'in gücünü yakınlaştırma olsa gerek Hristiyan aleminde tam belli değil. Fakat burada İsa ile gerçek doğuyor. Aziz Nikola ile de bu gerçek insanların arasında paylaşım, sevgi ve bereket olarak yayılıyor tarafıdır ve bununla da bir yılı bitiriyoruz, başka yılı başlıyoruz. Dolayısıyla güzellik doğuyor, güzellik yaşıyor, İsa ile doğuyor, Aziz Nikola ile yaşıyor ve bir kutlamayla, bir coşuyla bitiyor. Tabii ki bu sıcak bir yerden başlıyor bu doğum. Daha ılıman bir yere geliyor ve soğuk ülkelere yayılıyor. İnsanlar işte sıcaklığı aralarında böyle paylaşıyorlar. Düşünün, kalpler sıcak olduğu zaman artık mesafeler de çözülüyor. Noel Baba diyoruz. Sıcak Demre'de doğan Noel Baba Laplandia'ya uçan geyiklerle gidiyor. Güzellik varsa ve iyi niyet varsa nerede doğduğu önemli değil. O uçarak her yere yayılır. Dünyanın her tarafına yayılır. Gördüğünüz gibi bu da son din değildir. Ondan sonra da İslam geliyor ve bütün ilahi diller yaşasın. Kim neye inanıyorsa, kimin neye inancıysa herkes kendi dininde, kendi imanında mutlu olsun. Kimsenin dini, imanı, kimsenin Allah'ı öbürünkinden daha fazla değildir. Ben de meleklere inanıyorum. Meleklere, müzik meleklerine. Bakalım, bakın neler söylüyorlar. Gezelim mi burayı? Ya şurada ne kadar güzel bir Noel Baba var. Bir bakar mısın? Миллионных раз из окна видишь ты, кто влюблен не всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион алых роз из окна
видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен не всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна. Может, сошла ты с ума. Amazonları mı çektin? Merak ediyorsun değil mi Amazonları? Evet, ben de gezerken şimdi baktım. Tam bir ordu. Kadın ordusu. Amazonlar Yunan mitolojisinden biliniyor. Bildiğimiz kadarıyla Trakya bölgesinin oralarda gene işte Zeus, Apollon gene aynı tanrılar muhabbetin içinde. Bu kadınlar savaş ordusu. Nereden geliyor? Tabii ki erkeklerden nefret ediyorlar. Üzgünüm böyle bir şey söylüyorum diye. Fakat o zamanlar her şey savaşta kim mağlup kim galip bunun üzerine kurulu olduğu için kadınlar bir takım şeyler yaşadıktan sonra buna maruz kalıyorlar. Bir topluluğun erkekleri diğer topluluğun erkeklerini öldürünce kadınlar örgütleniyor ve diğer topluluktaki erkeklere galip çıkmak üzere bir ordu kuruyorlar. Korumak üzere, çünkü savaşçılar hep erkek oluyor ve korumak üzere bunu yapıyorlar. Amazon nereden geliyor? Mazon'dan geliyor. Tek göğüslü, göğüs yok. Silahı taşımak için bir taraftaki göğüs olmuyor. İkinci nefret de erkek egolarına karşı. Çok üzgünüm bunu söylüyorum diye ama öyle. Acaba hala var mı? Sanırım feminizmde de bir şeyler bununla ilgilidir. Feminist değilim, Amazon'da değilim. Zeus, tanrı olduktan sonra birçok erkek çok böbürleniyor. Erkek iktidarı. Ve kadınlar da bunu kaldıramıyor. Gene bir ordu oluyor. Diğer rivayette bu. Ve kendi isteklerini, kendi dediklerini ve kendi emeklerinin arkasında durmak üzere böyle bir... bu çok güzel bir şey. Biz burada bıçakla, kılıçla savaşmayacağız ama kadınlar akıllarını kullanaraktan bence emeklerin arkasında durmaları gerekiyor. Hem de daha çağdaş bir dönemdeyiz. İşte böyle Amazonlar Mazon'dan türemiş bir kelimeyle böyle isimlendiriyor. Biliyorsunuz çoğunuz da Zeyna filmini seyretti. Zeyna Gabriel. İşte Amazon kadınlar. Burada da çok güzel bir tema yapmışlar. Amazon kadınlar atların üstünde atlı süvaridirler. Tek göğüslüdürler. Çünkü silahı taşımak için bir tanesi olmaması gerekiyormuş. Öyle yazıyor kaynaklar. Ben onların yalancısıyım. Bye bye. Spari io pazza t'aspetto. Burası Antalya ve gördüğünüz gibi Noel ya da yılbaşı için hiç kar yok ama zaten de yokmuş ki. Zaten de yokmuş. Yani Aziz Nikola Demireli orada hiçbir şey yok. Kar diye bir şey yok yani. Sıcak bir iklim. Evet, Covid kısıtlamaları olmuş olsa da hamama kapanıp biliyorsunuz hamamı stüdyom yaptım ve bir hamam serisi. Bunu beğenenler de sağ olsun, beğenmeyenler de vardır muhakkak. Her şeye açığız. Ama onu sizinle paylaştım. Ama şimdi müjdeler vermek istiyorum. Yeni albümümün üzerine çalışıyorum. Yeni projeler var ve çok güzel eserler geliyor. Bunu da haberdar olmanız için tabii ki kanalıma abone olacaksınız ve hani o zil var ya orada zil, hani tıklamanız lazım o zile yani. Oradan bildirimler size otomatik olarak gelecek ve ben de bundan memnun olurum. Neden? Çünkü siz bana yazdığınız zaman ben hangi eseri yapacağım, neyi nasıl yapacağımın bilgisini de almış oluyorum. Ve başka yayınlar, başka haberleşmeler için de bol bol sorularınızı da bekliyorum.
2022'ye güzel girin ve güzel çıkalım.